Bu sefer bıyığı biraz ince bıraktım. Ağzımın kenarında bitiyor. Bir acayip durdu. Önceki bıyığa nazaran ama güzel. Yakışıyor en azından. Rest. Babam. Bu da çıplak ben. Şimdi babam liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmedi. Onun yerine aklınıza gelebilecek her türlü işi yaptı, her türlü işe girdi. Yeri geldi elektrikçilik yaptı, yeri geldi çiçekçilik yaptı, yeri geldi tarla işçiliği yaptı, yeri geldi havalimanı çalışanlığı yaptı. Ne var ki benim onun izinden gitmemi asla istemedi. Dedi ki senin sanatın var dedi, senin yeteneğin var dedi, kolunda altın bilezikler var dedi. Ve hep yeteneğimle bir yerlere gelmemi istedi, hep yeteneğimle bir meslek bulmamı istedi. Peki ben ne yaptım? Sıkı durun anlatıyorum. Şimdi işin ilginç yanı benim bütün çalışma hayatım İrlanda'da başladı. Şimdi 2021 Haziran'da zaten ben üniversiteden mezun oldum. Daha sonrasında 2021 Ağustos'ta Bulgaristan'a gittik. Hem anne tarafını görmeye hem de pasaportları yeniletmeye. Daha sonrasında 2022'nin başında ben İrlanda'ya taşındım. Yani İrlanda'ya taşınana kadar gerçekten düzgün bir işim olmadı. Biraz daha kahve lazım. Ne diyordum? İrlanda'dan önce tek tük... Ayağıma bir şey yapıştı. Şimdi de bu ayağıma yapıştı. İrlanda'dan önce tek tük işlerim oldu yani. Çok kısa süreli böyle garsonluktu, carttu, curttu vesaireydi. Onları saymıyorum yani. Dolayısıyla çalışma hayatım İrlanda'da başladı. Şimdi İrlanda'ya gittiğimde zaten bir 2 ay falan işsiz gezdim yani. Arıyorum, başvuruyorum, geri dönüt alamıyorum. Geri dönüt alsam bile hep olumsuz dönüş oluyor. Ama bu 2 ayın sonunda bir çamaşırhanede genel operatör olarak işe girdim. Bu çamaşırhane değil. Onun görselini bulamadım ama fabrikavari bir görüntüsü var. Ve endüstriyel bir şekilde tırlarla gelen hastanelerin ve otellerin işte nevresim, çarşaf örtülerini falan yıkıyorduk. Ve biz çalışanlar çoğunlukla makinelerin etrafında düğmelere basıyoruz, bir şey ittiriyoruz, bir şeyi çuvaldan çıkarıyoruz vesaire vesaire. Ortamı güzeldi, orada edindiğim arkadaşlıklar iyiydi vesaire ama çoğunluğu Brezilyalılar oluşturuyordu. Ve neredeyse çok az İngilizce biliyor. Ve bu çok az İngilizce bilenler benim arkadaşlarımdı. Geri kalanlarla iletişim kuramıyordum. Dolayısıyla bir ayrımcılık vardı. Bunun haricinde pis bir yerde. Yani her mesai sonrası sağlam bir duş almam gerekiyor. Çünkü üstüm başım toz veya pislik oluyordu. Bu yüzden bu işe vereceğimiz puan... Devam ediyoruz. Şimdi İrlanda'da bir İngiliz market var. Bizim kapalı çarşıya benziyor. Kapılar han kapısı gibi açık böyle. İçeride satış yapan esnaf var vesaire vesaire. Bir izin günümde oraya gittim. Merak ettiğim için ve 3-5 bir şey almak için. Daha sonrasında bir kasap dükkanının duvarında eleman aranıyor ilanını gördüm. Dedim ki kasap tecrübem yok. Adam beni almayacak. Sonra bir daha düşündüm. Adam beni zaten almayacak. O zaman ben sorsam ne kaybedeceğim? Hiçbir şey. Gittim sordum ve adam beni işe aldı. Bana sıfırdan her şeyi öğrettiler. Yaklaşık 1 sene çalıştım orada ve bu 1 senenin sonunda kalifiye bir kasaptım. Aslında orada ortam çok güzeldi yani. Muhabbet edebiliyorduk, sohbet edebiliyorduk, gır şamata yapabiliyorduk, birbirimize şakalaşabiliyorduk vesaire vesaire. Ama sürekli ağır kaldırıyorsun, sürekli bir şeyler sırtlanmak zorundasın, sürekli bedensel bir yoğunluk halindesin, sürekli yorgunsun. English marketin kapıları han kapısı gibi açık olduğu için de İrlanda soğuk bir memleket. Ve kat kat giyinmek zorundasın işte içlik, gömlek, triko, üzerine kasap paltosu, 2 çift çorap, 2 çift tişört vesaire vesaire. Ve sürekli çay kahve içerek ısınmaya çalışıyorsun. Bu da sağlıklı bir şey değil. Yani orada herkes hasta oluyor her dakika. Yani sürekli etle haşır neşir olduğum için 7/24 et kokmamı, yorgun olmamı ve sürekli üşümemi saymazsak bu işe vereceğim puan da 10 üzerinden 7 falan. Güzel işte. Keyifle çalıştım. Ama daha sonrasında daha iyi ve sakin şartlara sahip bir iş istediğim için de oradan ayrıldım. Ardından orada çalışan bir arkadaşımın yordamıyla Zara'da satış danışmanı oldum. Şimdi bu iş var ya, hayatımda yaptığım en berbat işlerden biriydi. Biri değil, en berbat işin ta kendisiydi. Kadronun %60'ı İspanyoldu, %35'i Türktü ve geri kalan işte %5'i de Polonyalı falandı. Zaten Zara İspanyol menşeili bir şirket olduğu için adam kayırma çok dönüyordu. Ama mesela en çok hatırladığım şey, ben çocuk reyonunda çalışıyordum. Başka Türk arkadaşlarım vardı benimle çalışan. Ve biz kendi aramızda sırf Türkçe konuştuk diye bize laf yapıyorlar. Türkçe konuşmayın, İngilizce konuşun, biz anlamıyoruz diye. Lan bir şeyler vır vır yapıyoruz yani, ne var?
Sana ne? Mesai saatleri aşırı berbattı. Mesela bazen sabah 5'te teslimat geliyor, ona çağırıyorlardı. Tam ertesi günü öğleden sonra 2.30'dan gece 11'e kadar çalıştırıyorlardı. Yani resmen doğru düzgün uyku uyuyamıyordum. Doğru düzgün bir hayatım yoktu. Sürekli çalkantılı değişken mesailer veriyorlardı. Zaten ben bu işe Kasım gibi falan girmiştim. Ocağın 7'sinde de benim çıkışımı verdiler. Yani anladım ki beni Christmas'ta yaşanacak yoğunluk için işe almışlar. Daha sonrasında dehlediler yani. O yüzden Zara'ya puanım 10 üzerinden 0. Yani tekrar böyle bir iş denemesi yapacak olsam kasap olurum ama tekstil mağazasında satış danışmanı falan olmam. Hayatta. Daha sonrasında bu insanların Christmas'tan önce ve Christmas döneminde bütün paralarını hediyelere, cartlara, curtlara harcadıkları için Ocak'tan sonra bir durulduklarını ve hiç para harcamadıklarını. Bu yüzden şirketlerde eleman ihtiyacı olmadığını acı bir yolla öğrendim. Evet. 2,5 ay işsiz gezdim. Daha sonrasında gel zaman git zaman başvurulardı, redlerdi vesaire. Bir arkadaşımın yardımıyla bir otelde barmen olarak işe girdim. Şimdi yeni şeyler denemeyi her zaman severim. Her zaman açık zihinli biri olmuşumdur. Ama mesai saatleri çok kötü. Gece 12.30'da veya 2.30'da çıkmak zorundaydım. Ve otel taksi ücretimi karşılamıyor. Normalde yapmaları gerekiyor ama benim çalıştığım otel yapmıyordu. Ve eve ya taksiye 15-20 euro vermek zorundaydım her gün ya da eve yürümek zorundaydım. O da bir saatin üzerinde falan yani. Ben gündüz insanıyım. Sabahın 6'sında 7'sinde kalkıp mesaiye gitmek istiyorum. Ama erkek çocuğu olduğum için bana hep kapanış yazıyorlar. Bana hep kapanış mesaisi veriyorlar. Hep gecenin körüne kadar çalışmak zorundayım. İrlanda'daki çalışma hayatım boyunca hep sabahın körüne kalkıp çalışmak istedim. Kimi zaman da oldu. Ama çoğunlukla gece mesaisi falan yazıldı yani. Ya bu da muhteşem bir işti diyemem yani. Zara'dan bir tık üstteydi. Yine salak insanlarla muhatap olmak zorundasınız ama bir tık üstteydi. Neyse işte gel zaman git zaman çalıştım. Gece geç eve gittim. Sabah yorgun uyandım derken başka bir arkadaşımın yardımıyla Amerikan menşeli bir bankanın kafeteryasında barista olarak işe girdim. Barmenliği puanlamayı unuttum. 10 üzerinden... Bu da 4 ya. 10 üzerinden 4. İşte İrlanda hayatımın nirvanası burada başlıyor. Çünkü bir gündüz işi buldum. Zaten kahve yapmak bir daha. Zaten kahve yapmak aşırı basit. Ve bir bankanın kafeteryasında olmak demek, diğer kafeler gibi önünüze gelen her Allah'ın kuluna kahve servis etmek zorunda değilsiniz. Bankanın çalışanlarına servis ediyorsunuz. Ve adamlar günde 3 öğün aynı şeyi içiyorlar. Dolayısıyla gel zaman git zaman adamlara tanıştım, isimlerini öğrendim ve ne içtiklerini öğrendim. Mesela Richard diye biri vardı. Sabah Americano içiyordu. Öğle yemeğinden sonra Americano içiyordu. Eve gitmeden hemen önce de Americano içiyordu. Adamlarla tanıştığım ve samimi olduğum için de sohbet muhabbet edebiliyoruz, gülüp eğleniyoruz, şakalaşıyoruz vesaire vesaire vesaire. Kahvem yine bitti. Neyse. Gel zaman git zaman her şey şahane gidiyor. İşimden memnunum, sakin vesaire vesaire. Yani bir şeyin tersi gitmesi gerekiyordu. Neydi? Müdür biraz mobbing yapmaya başladı. Yani bir haftaya kadar çekebildim, devam edebildim. Daha sonrası zaten işten çıktım. Her şeyi bir derleyip toparladıktan sonra da buna da bir 10 üzerinden 7. Güzel işte. Müdürün mobbingini saymazsam her şey şahaneydi. Ya hizmet sektöründe çalışıyorsanız gerçekten sabır taşı olmanız gerekiyor. Çünkü karşınıza anlayışlı insanlar da çıkıyor, zeki insanlar da çıkıyor, aptal insanlar da çıkıyor, sabırsız insanlar da çıkıyor. Dünya kendisinin etrafında dönüyor zanneden insanlar da çıkıyor. Sizi boş yere uğraştırıp öyle gezip tozan insanlar da çıkıyor. Gerçekten çok acayip tiplerle karşılaşıyorsunuz. Sabrınız sınanıyor. Bunun 3 evresi var ya. Yani ya bütün insanlıktan nefret ediyorsunuz, ya inzivaya çekilip herkesten uzak durmak istiyorsunuz ya da sabır taşı olmaya devam ediyorsunuz yani. Ama hizmet sektörü zor. Ne yazık ki benim de başka bir şeyde tecrübem yok. İyi o zaman. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi benden bu kadar diyorum. En kısa zamanda büyük ihtimalle haftaya izin günümde yeni bir videoyla karşınızda olacağım. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.